Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çiçeksiz orkideler var. Sizler de marketlerin indirim reyonlarından çiçeksiz orkideleri %70, %80 indirime varıncaya kadar bulabilirsiniz. Uygun orkideler genelde çiçeksiz orkidelerdir. Hemen yakından sizlere seçtiğim orkidelerin durumunu da göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz çiçekleri yok. Sadece yaprak ve kökleri var. Bu durum bizim için önemli değil. Önemli olan orkidemizin köklerinin sağlıklı olması ve sağlıklı yapraklarının olması. Eğer seçtiğiniz orkidenin kökleri çürük değilse, sağlıklı ise ve yaprakları da sağlıklı ise bu orkide iyi bir bakım ile kısa sürede yeniden sizlere çiçek verir. Bakın hemen yakından gösteriyorum. Orkide seçerken görmek üzere olduğunuz gibi yaprakları gayet güzel, canlı ve parlak. Herhangi bir hastalık olup olmadığını da kontrol ettim özellikle. Çünkü marketlerdeki orkidelerde hastalık maalesef çok sık görülen bir durum. Bakın köklerini de görüyorsunuz, gayet sağlıklı. Sadece bu orkide çok fazla sulanmış. Bakın çok fazla sulanan bir orkideyi, bu şekilde kökleri yeşil olan ve toprağı tamamıyla ıslak olan bir orkideyi eve getirdiğiniz zaman kesinlikle tekrar sulamayın. Bakın bunu da görüyorsunuz. Sağlıklı olduğunu gösteren yine bir işaret, küçük bir yaprağı çıkmış ve kökleri de sağlıklı. Sadece çiçeklerini dökmüş. Çiçeklerini üzerinden alıp bakın temizliyorum. Kabaca bir temizleyelim. Yine bunun da kökleri çok sağlıklı. O yüzden sizlere tavsiyem orkide seçerken hiçbir zaman çiçeklerine değil, sağlıklı köklerinin olup olmadığına, sağlıklı yapraklarının olup olmadığına ve özellikle böcek kontrolü yapın. Unlu bit ya da trips böceği maalesef orkidelerde çok sık rastlanan hastalıklar ve çok da bulaşıcı hastalıklar. Bütün poşetlerini çıkardıktan sonra şimdi orkidelerimizi dezenfekte edeceğiz. Bu önemli. Özellikle bu işlemi limon suyu ile yapıyorum. Çok az bir kasenin içerisine limonu sıkıp bir ıslak mendil ile bu defa temizleyeceğim. İsterseniz siz bir pamuk ile de temizleyebilirsiniz. İlk defa temizleyeceğim için bir ıslak mendil ve limonlu suyu tercih ettim. Özellikle limon suyu ile temizlememin nedeni ise yaprak üzerindeki bir takım böcekler varsa bunları engellemek, almak ve temizlemek. Çünkü özellikle yaprak üstlerinde olduğu gibi yaprak altlarında da birçok hastalıklar mevcut oluyor. Genelde böcekleri biz dikkatli incelemediğimiz sürece göremiyoruz. Fakat marketten eve getirdikten sonra hemen kısa sürede orkidelerimizin yapraklarının sararmaya başladığını, köklerin çürümeye başladığını ya da çiçekli ise çiçeklerinin dökülmeye başladığını görebiliyoruz. Bunun nedeni orkide hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Ya da eve getirdikten hemen sonra orkideyi suladığımız için kısa sürede orkidede mantar hastalığı oluşuyor. O yüzden bunlarla karşılaşmamak için önce yapraklarını güzelce dezenfekte edelim ve hiçbir hastalık kalmasın. Sadece yaprakları değil, orkidenin dallarında da özellikle böcek kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunun için de yine benim yaptığım gibi dallarını da bu şekilde silebilirsiniz. Böylelikle hem dallarında hem yapraklarında oluşabilecek bütün hastalıklardan da korumuş oluruz orkidemizi. Bakın bu şekilde çürümüş hava kökleri var. Yani sünger gibi olan, bunları da kesiyorum. Çünkü daha yeni kökler çıkarabilmesi için. Bu hava kökü, bakın rengi gri ama güzel. Şimdi diğer yaptığım adım ise genelde yeni orkide aldığım zaman mutlaka gövde kısımlarına bir tatlı kaşığı kadar tarçın döküyorum. Bakın şurada görüyorsunuz bir kök çürümesi var hafif. Bunlar aşırı sulamadan kaynaklanıyor. Aşırı sulamadan kaynaklandığı için mantar hastalıkları, ben de gövdesine bir tatlı kaşığı kadar tarçın dökerek ileride oluşabilecek mantar hastalıklarının önüne geçmek istedim. Özellikle tarçın antioksidan özelliği yüksek olduğu için orkide gövdesinde oluşabilecek enfeksiyonları engeller. Ve şimdi bir elma dilimi dilimleyeceğim. Ben sizlere sırasıyla yapmış olduğum, yeni almış olduğum orkideye hangi adımları uyguladığımı göstermek istedim bu videoda. Bir elma dilimi koyuyorum. Böylelikle bir gece bekletip sabah bu elma üzerinde biriken böcekleri görebilirsiniz. Ya da herhangi bir salatalık da kullanabilirsiniz. Yine aynı işlemi görecektir. Bir gece bekletmeniz yeterli. Sabah çevirip baktığınız zaman
mutlaka üzerinde böceklerin toplandığını, bitlerin ya da bazen salyangozlar olabiliyor, toplandığını görebilirsiniz. Orkideme bakın gerekli olan bütün bakımları yaptım. Böcek kontrolü, dezenfekte ve şimdi yeni çiçek dalı verebilmesi için budama işlemi yapacağım. Yine budama da çok önemli. Çünkü uzun süre budanmayan çiçek dalları kısa süre sonra sararmaya başlar. Budamayı da yaparken bakın ilk çıkan çiçek boğum yeri burası. Bu boğumdan çiçek çıkmış ve bir daha aynı yerden çıkmaz. Bakın altındaki boğum yeşil görüyorsunuz. Buradan tekrar çiçek dalı çıkma ihtimali var. Yine bakın bu da yeşil bir boğum. Diğerleri de. Biz kesinlikle yeşil boğumları kesmiyoruz. Bakın ilk çıkan çiçek dalının hemen altından kesiyoruz. Hemen yakından gösteriyorum. Bunu keskin bir bıçak ile de yapabilirsiniz ya da keskin bir makas olması gerekiyor. Keserken ezmemeye dikkat edin. Bu yine önemli. Hemen bakın görüyorsunuz ucunda bir tomurcuk var. Bunu kesinlikle bekletmeyin. Yoksa size çok fazla çiçek çıkarmaz bu tomurcuklardan. Ama benim yaptığım gibi bu şekilde budama yaparsanız çok daha güçlü bir çiçek dalı çıkaracaktır. Bakın görüyorsunuz altındaki boğumlar yeşil. Özellikle üzerine de tarçın döküyorum. Bunu yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama yine garantilemek için herhangi bir dal kurumasının devam etmemesi için tarçın dökebilirsiniz. Hemen kestiğim, bakın budadığım dalları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi boş boğumlar ve böylelikle budama işlemini yaptık. Sizlerle ilerleyen zamanlardaki halini de göstereceğim. Evet, aradan 3 ay geçti ve 3 ay sonundaki orkidemin gelişimlerini göstermek istiyorum. Orkidelerim yeni çiçek dalları çıkardı. Bakın yakından da göstermek istiyorum. Yaprakları özellikle büyüdü. Bakın bu orkidemin yaprağı şu en üstte gördüğünüz küçük bir yapraktı ve 3 ay içerisinde gayet güzel büyüdü. Ve hemen yan dal bir çiçek dalı çıkardı. Bakın bu boğumundan çıkmadı. Diğerinden hemen çıktı. İlk çıkan çiçek dalı buydu ve o yüzden hemen çiçek açtım. Aynı anda budama yaptığımız halde bazıları erken çıkarırken bazı orkidelerin gelişimine göre de geç çıkarabilir. Bu gayet normaldir. Görüyorsunuz gayet güzel yan dal gibi bir çiçek dalı oluşmuş oldu. Bu aşamada nelere dikkat ettim? Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına yakın bir yere koyun. Ve özellikle orkidenin kökleri beyaza dönmeden sulama yapmayın. Bunlar yeni çıkan orkide kökleri ve yeni yaprak çıkardı. Kesinlikle sulama noktasına ikinci olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Kökler yeşil ise sulama yapmayın. Gri ise sulama yapın. Fazla sulama mantara ve orkidelerin solmasına sebep olur. Diğer üçüncü nokta besin. Orkidelerime düzenli olarak sürekli besin verdim. Muz kabuğu suyunu 2 haftada bir vermeye çalıştım ve dönüşümlü olarak muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu, pirinç suyu, aloe vera suyu, bunları dönüşümlü olarak verdim. Bütün bu tarifler sayfamda, kanalımda mevcut. O yüzden burada tekrar detaylı anlatmayacağım. Ama sizlere tavsiyem mutlaka besin verin. Besinler orkidelerin gelişimine çok büyük katkı sağlıyor. En az ayda bir mutlaka sıvı bitki besinleri verin. Ama eğer hazır sıvı bitki besinleri kullanıyorsanız yine orada da üzerinde yazılan ölçülere göre ayda bir vermenizi tavsiye ederim. Orkidelerinizin gelişimini hızlandırmak için. Ve bunları da yaptıktan sonra orkideleriniz sabah ve ikindi güneşlerini özellikle kış ayında alırsa orkideleriniz çok daha güzel çiçek dalı açacaktır. Fakat yazın tabii ki direkt güneşe koymuyoruz, solmasına sebep olur. Sadece geçici olarak sabah ve ikindi güneşi alan ve bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırırsanız orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları, yeni kökler ve yapraklar çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilir ve bol bol yorumlar yaparak yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.